Merhabalar, bu yıl sonunda işletime alınması planlanan T5 Eminönü Ali Beyköy Tramvay Projesi'nin son durumunu havadan ve karadan yaptığımız çekimler eşliğinde sunacağımız yayınımıza hoş geldiniz. Videomuzda Haliç kıyılarının dönüşümü için açılan ve geçtiğimiz günlerde sonuçlanan yarışmada birinci olan projelerden de kısaca bahsediyoruz. Hattın yapılış öyküsü daha önce hazırladığımız ve linkini yukarıda gösterdiğimiz videoda bulunduğu için bu yayınımızda yer almıyor. Geçmişi 1800'lü yıllara dayanan projenin gelişim hikayesini de izlemenizi tavsiye ederiz. Turumuza Ali Beyköy İstasyonu ile bakım, onarım ve kontrol merkezinin bulunduğu bölgeden başlıyoruz. Nisan ayında yayınladığımız videoda bu bölgedeki yapıların kaba inşaatın devam ettiği görülüyordu. Artık bakım atölyeleri ile kontrol merkezi binasının tamamlanmak üzere olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca geçtiğimiz ay içinde raylara indirilen tramvay setlerinin de test çalışması öncesi park sahasına getirildiğini görüyoruz. Çekim yaptığımız gün sahada 5 set bulunmaktaydı. Hatta kullanılacak araçları Bursa'da faaliyet gösteren Durmazlar firması üretiyor. Durmazlar T5 Eminönü Ali Beyköy hattı için 30 araç üretecek. Kameramızı Eminönü yönüne çevirdiğimizde bu bölgedeki ray döşeme çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını görüyoruz. Bakım sahasının yanından geçen hat biraz karayolundan ilerledikten sonra benzin istasyonu geçiyor ve sadece tramvay hattı için tahsis edilmiş bölgeye doğru kıvrılıp yoluna devam ediyor. Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nden Silahlar Ağa Caddesi'ne dönülen kavşakta tekrar bir karayolu geçişi var. Burada ray döşeme çalışmaları devam ediyor ama ekipler işi kolaylamış diyebiliriz. Ali Beyköy metro istasyonu inşaatı bitmiş. Yolcuların bekleyeceği alanlar düzenlenmiş, banklar ve güneşlikler yerleştirilmiş. Henüz ince işlerin tümüyle bittiği söylenemez ama çok az iş kaldığını görmekteyiz. Ali Beyköy Merkez İstasyonu'nda aynı şekilde son dokunuşlar yapılıyor. Bu bölgedeki tasarım yarışmasını kazanan Sayın Doğu Kaptan ve ekibi kısmen ıslah edilen Ali Beyköy Deresi'ni alternatif yaklaşımlarla iyileştirmeye çalışmış. Bölgede 3 adet koruluk mevcut. Bu alanların korunarak kamusal kullanıma kazandırılması için öneriler geliştiren ekip, Bezmialem Kavşağı'nı bugün ve gelecekteki trafik yoğunluğunu dikkate alarak yeniden düzenlemiş. Tasarımda tramvay istasyonu ile Cep Otogarı arasında yaya bağlantısı da kurgulanmış. Osmanlı Parkı, Ali Beyköy Spor Kompleksi ve Ali Beyköy Stadı'nın sürekliliği de tasarımda yer alan konulardan biri olmuş. Sakarya ve Silahlar Ağa Mahallesi istasyon bölgesine yukarıdan baktığımızda ray hat imalatında bir eksiklik görmüyoruz. Aslında havadan yaptığımız çekimler bazen detayları gözden kaçırabiliyor ve yapım çalışmalarının durumu hakkında yanıltıcı olabiliyor. Bundan dolayı hat boyunca karadan da çekim yapmaya özen gösterdik. Devlet Hastanesi istasyon bölgesinde işler toparlanmış ama istasyon giriş ve çıkış bölgesinde henüz ray kaynağı atılmamış alanlar var. Betonerme işlerinin tamamlanması bekleniyor. Hazır buraya kadar gelmişken Haliç'in karşı yakası için yapılan tasarım çalışmaları hakkında bilgi vermeden ilerlemek olmaz. Tramvayda Haliç tarafına oturan yolcular karşı kıyıda Oktan Nalbantoğlu'nun ve ekibinin tasarladığı ve kendilerine birincilik getiren bir manzaranın keyfini yaşama imkanı bulacak. Kuzeyde Bilgi Üniversitesi ve Nilüfer Parkı arasında Kağıthane Deresi ile iki parçaya ayrılan bölge arasında yaya geçişi sağlanıyor. Haliç Kongre Merkezi'nin çevresi, sahil şeridi, giriş çıkış noktaları yeniden düzenleniyor. E5 Haliç Köprüsü bağlantı noktaları ile Halıcıoğlu metrobüs durağının entegrasyonu sağlanıyor. Bölgede bulunan özel kullanımlarından dolayı duvar, separatör gibi sahil boyunca görsel ilişkiyi kesen yapısal elemanlara çözüm geliştiriliyor. Alanda bulunan eski Haliç Köprü parçası için alternatif yaklaşımların tasarlandığı anlaşılıyor. Çalışma bölgesinde ve yakın çevrede yer alan öğrencilerin kıyı bandını kullanmalarına yönelik güzel fikirler ortaya konulmuş. Nilüfer Parkı'nın doğusunda bulunan Kağıthane Baruthanesi de proje kapsamında yeniden ele alınmış. Tekrar tramvay hattına geri dönelim ve Eyüp Devlet Hastanesi'ne yukarıdan son kez bakıp Eyüp Teleferik İstasyonu'na doğru ilerleyelim.
Eyüp'te teleferik hattına geçişin yapılacağı istasyon bölgesinde de işlerin büyük oranda tamamlandığını söyleyebiliriz. İnşaat çalışmaları sırasında zarar görebilecek, çizilebilecek ya da çalınması muhtemel ekipmanlar dışında kalan parçaların montajı bitirilmiş. Bir sonraki durak olan Feshane'de işler biraz geriden geliyor ama kaba inşaat bittiği için bizce proje için bir risk teşkil etmiyor. Feshane'ye geldiğimizde restorasyon çalışmaları devam eden müzeye uğramadan geçemiyoruz. Bu yapının da ilginç bir hikayesi vardır. Bu konuda da bir video hazırlamak için not alıp turumuza devam ediyoruz. Ayvansaray'a geldiğimizde ise tam bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Zira şantiyede toprak tesviye işlerinin devam ettiğini görüyoruz. Köprü altında kalıplar yeni çakılmış, demir donatıya başlanmış. Tüm hat boyunca herhalde en geride kalan bölge burası. Öte yandan bu bölge için yaptığı tasarım birinci seçilen Sayın Cemil Hamdi Okumuş ve ekibini herhalde en fazla yoran konuların başında yoğunlukla bu bölgede yer alan spor tesislerinin yeşil alanı parçalaması geliyordur. Başarılı tasarım araç yolu ve tramvay yolu arasında kalan alanlarda kod farkından kaynaklanan sorunları ve tramvay yolunda oluşabilecek olası drenaj problemlerini de çözmüş. Bu bölgede İstaş tesisi kıyı sürekliliğini bozuyor. Defne Parkı ve Bilgi Üniversitesi Albiyeköy Deresi kıyısı arasında yaya ve bisiklet sürekliliğini sağlayacak bağlantılarda tasarımda yer alıyor. Görseller Sütlüce Kasımpaşa bölgesinde Sayın Hatice Büşra Al Özdilek'e ve ekibine birincilik kazandıran tasarımdan. 33 hektarlık bu alanda Haliç Kongre Merkezi, askeri alanlar, yapımı devam eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su Sporları Merkezi, Koç Müzesi, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi ve Tersane İstanbul gibi tesisler yer almakta. Bölge bu özellikleri ile kültür, turizm, spor ve rekreasyon alanları ile öne çıkmakta. Bu bölgenin de yaya öncelikli olarak ele alınması gerekiyordu. Ayvansaray istasyona geldiğimizde çalışmaların henüz istenilen seviyede olmadığını gözlemliyoruz. Demiryolu altyapısının kabası da henüz bitmemiş. Balat istasyonunu çok merak ediyorduk. Bu istasyon aslında hat üzerinde tamamlanan ilk istasyonlardan biriydi. Ama maalesef zeminde yaşanan oturma sebebiyle tüm istasyon bölgesi ve çevresi kırıldı, yeni kazıklar çakıldı. Son geldiğimizde istasyon durumu bizi üzmüştü ama işlerin bu bölgede çabuk toparlandığını gördük. Balat istasyonu hemen hemen bitmiş diyebiliriz ama hat üzerinde yapılacak daha çok iş var. Videoda Fener ile Balat arasını görmektesiniz. Bir yandan hattın son durumuna bakarken bir yandan da birazdan detaylarını paylaşacağımız Sayın Ervin Garip'in ve ekibinin birincilik kazanan tasarımının bu bölgede karşılaştığı problemleri ve bulunan çözümleri özetleyelim. Tramvay hattı Svetis Tevan Bulgar Kilisesi ve Eyüp Meydanı önlerinde Haliç kıyısı ile birleşiyor ve hat köprü geçişleriyle devam ettiği için yaya ve bisiklet sürekliliğini kesintiye uğratıyor. Bu alanlarda köprü yapılarına ek yükler getirmeyen yaya ve bisiklet yolu önerileri geliştirilmiş. Balat iskelesi ve tramvay durağı mevkiinde spor tesislerinin kulüplere tahsis edilmesi alanın kullanımını sınırlandırıyor. Spor tesisleriyle ilgili kapsayıcı bir çözüm önerisi geliştirilmiş. Farklı spor alanlarına ve etkinliklere imkan tanıyacak tasarımlar üretilmiş. Tramvay hattının Balat, Ayvansaray ve Fesane istasyonlarında diğer ulaşım altyapılarıyla kuracakları ilişkide tasarımda dikkat edilen konulardan biri olmuş. Ayvansaray metrobüs durağının alanla bağlantısı güçlendirilmiş ve yaya erişimi kolaylaştırılmış. Fener istasyonuna kadar büyük bir sıkıntı görülmüyor. Fener istasyonunda neredeyse bitmiş, tramvayını ve yolcularını bekliyor. Böyle güzel manzaralı bir istasyonu bulunca açıkçası ayrılmak istemedik. Her açıdan çekim yaptık. Hizmete açıldığında bu istasyonda manzarayı izlerken dalıp giden ve tramvayı kaçıran çok yolcu olur. Sizi Fener istasyonunda yaptığımız çekimlerle bir süreliğine baş başa bırakıyoruz.
Dikkatinizi çekmiştir. Hat boyunca hiçbir direk dikilmemiş. Geleneksel tramvay hatlarında katener adı verilen elektrik tellerinden enerji taşınır. T5 Eminönü Ali Beyköy hattı ise katenersiz bir sisteme sahip. Projede araçlara elektrik enerjisi yer altında gizlenen hatlardan iletiliyor. Sadece vagonların geçişi sırasında elektrik verildiği için yayaların ya da araçların rayları teması bir tehlike oluşturmuyor. Katenersiz sistem aynı zamanda görüntü kirliliğine de sebep olmuyor. Fener ile Cibali arasında henüz yapımı devam eden alanlar olsa da kalan işlerin kısa sürede tamamlanabileceğini düşünüyoruz. Cibali istasyonu ise Nisan ayında yaptığımız çekimlerde aynı Fener istasyonu gibi tamamlanmış durumdaydı. Biraz da Eminönü bölgesi için yapılan tasarım yarışmasının birincisi Sayın Emre Şavural'ın ve ekibinin hazırladığı görsellere bakalım. İstanbullular bilir, Eminönü Meydanı, İETT peronları, İspark ve teknoparkları ile kamusal alan olma özelliğini yitirmiştir, yaya dolaşımı oldukça sorunludur. Bu sorunun çözülmesi tasarımın ana odak noktalarından biri olmuş. Eminönü istasyonunda T5 ile T1 Kabataş Bağcılar tramvay hattı arasında bir entegrasyon planlanmış. Mevcut İETT peron alanının kaldırılması veya yerin değiştirilmesi için çözümler üretilmiş. İspark otopark alanlarının kaldırılması veya kapasite düzenlenmesi konusunda da öneriler getirilmiş. Küçük Mustafa Paşa Deniz Ürünleri Kooperatifi kıyıya erişimi sınırlandırmakta. Kooperatif yerleşkesinin yeniden düzenlenmesine yönelik fikirler ortaya konulmuş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haliç Sosyal Tesisleri ve Deniz Liman Şube Müdürlüğü kıyı sürekliliğini kesmekte. Tasarım bütününde bu zorluklar da ele alınmış ve alternatifler listelenmiş. Unkapanı köprü geçişi tamamlanıncaya kadar T5 hattının Cibali Ali Beyköy arasında hizmet vereceği açıklandı. 14 istasyonlu 10 kilometrelik hattın 12 istasyonluk birinci etabının bu yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. T5 Eminönü Ali Beyköy tramvay hattı projesi hakkında bilgi sunduk. Haliç kıyılarının yeniden düzenlenmesi için açılan yarışmada birincilik kazanan tasarımlardan da bu vesileyle kısaca bahsettik. Artık katıl butonuna basarak kanalımıza üye olabilir ve projeler hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Üyelerimizin elde ettiği ayrıcalıkları öğrenmek için videonun açıklama bölümünde yer alan linke tıklayınız. Siz de yaşadığınız bölgedeki projeleri yakından takip ediyorsanız, Kamu Gözü İş Ortağı programına dahil olabilir, kanalımıza yayınlanan videolardan gelir elde edebilirsiniz. İş Ortağı programı ile ilgili detayları web sitemizde bulabilirsiniz. Kamu Gözü'nü izlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dileriz.